İster hemen, isterseniz 6 ay sonra tüketebileceğiniz müthiş bir köfte yapacağız. Ama bunun için ilk başta kasaba gidiyorsunuz. En seksi ses tonunuzla bana yarım kilo dana döş kıyma ver diyorsunuz. Seksi ses tonundan hoşlanmayanlar kaba olup bana yarım kilo dana döş kıyma ver ulan diyebilir. Size kalmış. Tatlı değil, yılanı deliğinden çıkarır. Ortasını aç. Bir yumurta. Rendenin en ince tarafıyla, bakın kalın tarafı değil, ince tarafıyla bir soğan hemen rendele. Bu kadar yeterli. Elleri zedelemeyelim. Bakın buradaki önemli nokta soğanı suyuyla birlikte. Koray, bazı tariflerde soğanın suyu kullanılmıyor köftelerde. Burada neden kullanıyoruz? Her tarif aynı değildir. Bunu unutmayın. Müthiş bir köfte yapıyoruz. Renginin dönmesi de hiç önemli değil suyundan dolayı. Galeta unu veyahut da ekmek içi kullanacağız. Size kalmış. 20 gram desek bir yemek kaşığı galeta unu. Şöyle 2, 40. İçine patlıcan ilave edeceğiz. Kıvamı cıvık olmaması için normalden biraz daha fazla galeta unu kullanacağız. 7, 8 yemek kaşığı galeta unu. 1 çay kaşığı tuz. Hatta 1,5 çay kaşığı olsun. Ama tuz size kalmış. Aranıza girmem. Miktar size bağlı tuzlar. 1 çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı yeni bahar. 2 çay kaşığı nane. Koray, nane mi? Nane. Kuru köftelere, hele ki patlıcanlı kuru köfteye inanılmaz yakışır. Kebapçıların gizli baharatıdır. Marine yaparken nane kullanırlar. Yarım çay kaşığı karabiber. Şimdi burada bakın, direkt kıymayı karıştırmıyorum. Dikkat edin. Yumurta ile birlikte ortasında lapa bir iç harcı oluşturuyorum. Bakın dikkat edin, kıymayı karıştırmıyorum. Bakın ilk iç harcı birbirini yedirdikten sonra daha sonra kıymaya katıyorum. Böylece hiçbir pütür kalmayacak. Buradaki tek silahımız çok iyi yoğurmak. Çok iyi yoğurmak. Nereden baksanız 8-9 dakika bunu yoğuracağım. Ta ki bu iç harcın gözükmediği, tamamen içinde kaybolana kadar 10 dakikadır yoğuruyorum. Haşin bir şekilde. Bakın hiçbir parça gözükmüyor değil mi şu anda? İç harcından. Demek ki doğru yoldayım. Şöyle iyice yoğurduktan sonra şöyle yayıyorum. Kapağını kapat. Sıra geldi esas olana. 2 patlıcan. İsteyen yarım kilo için 4 patlıcana kadar kullanabilir. Patlıcanları hemen delelim. Benim için 2 tane patlıcan yeterli. Hemen ikincisini de delelim. Fırına gitmeden önce. Ve bu hemen fırına 200 derece 40 dakika patlıcanlar közleyene kadar. Közlediğimiz patlıcanlar hemen soyuyoruz. Şu bir. Hemen ikinci. Şu parçayı da alalım. Bunlar hemen oyuna. Buna biraz lezzet vereceğiz. Çok az tuz ama çok az. Ve inceltebildiğin kadar incelt. İnceltebildiğin kadar incelt. Bıçakla gelişi güzel küçültüyorum. Daha sonra tekrar kıymamın ortasını açıp bütün içine bırakıyorum. Yoğurmaya devam et. Bütün patlıcan köfteyle özleşsin. İyice yoğurduktan sonra patlıcanlar görüyor musunuz? İçinde nasıl belli oluyor. Şimdi bunun biraz da havasını alalım. Yine her zamanki gibi o en sinir olduğunuz lavuğu düşünün. Lavuğu yerden yere vurun. Kapağını kapat. Zamanı olmayan hemen yapabilir. Ama zamanı olan şunu bir buzdolabına bekletmeye kaldırsın. Bu hemen dolaba. İsteyen hemen kızartabilir. Ama en az 4 saat bekletirseniz çok lezzetli olur. Bir gün bekletirseniz çok daha lezzetli olur. Köftemizin son durumu bu. Kendine gelmiş, toparlamış. Ama bitti mi? Bitmedi vatandaş. Yarım bağ maydanoz. Maydanozun sadece sapları.
Mükemmel köfteyi kovalıyoruz. Dikkat Koray, neden? Neden bekletirken maydanozu atmadık? İçinde kaybolmaması için, diri kalması için, lezzetli olması için. Ve maydanozlar da oyun içine. Un. Yağda kızartacak olanlar unluyor. Izgara yapacak olanlar unlamıyor. Izgara yapacak olanlar kesinlikle maydanoz koymuyor yanmaması için. Son kez bir yoğuruyoruz. Hepsini köfte haline getirdim. Hemen tüketeceklerimizi tek başımayım, o yüzden 5 tane yeter. Şöyle unluyorum. İşte bu. Unla fazla ununu akıt. Gözüm doymadı. Çok güzel gözüktü gözüme. 5 tane yetmeyecek bana herhalde. 7 tane yeterli. 2, 4, 2, 4, 5, 8 tane. 8 tane yeterli. Bunları hemen kızartmak için. Peki Koray, 6 ay boyunca saklayacaklarımı nasıl saklayacağım? Bakın şimdi şöyle unluyorsunuz. Unladıktan sonra köşeye al. Hepsini unladın mı? Bu 6 ay boyunca. Bu da hemen kızartacaklarımız. Sadece buzluğa koyup 6 ay içinde istediğiniz zaman çıkartıp yağda kızartıp yiyebilirsiniz. Sadece yapmanız gereken buzlukta 6 ay bekletmek. Bunun yanına patates kızartması, patates püresi, pilav çok yakışır. Piyaz çok yakışır ama ben perizdeyim. O yüzden bunun yanına bir yancı yapalım. Hatta meze yapalım, çok lezzetli olsun. Şöyle 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Rendenin en kalın tarafıyla rendelemeye başlıyoruz. Şu bir. Hemen ikinci. 2. Ve 3. Ve üçüncü. Yağ ısındığı anda 1 kişilik ama 2 kişilik gibi düşünebilirsiniz bu yancıyı. Belki 3 bile olabilir. Hemen tuz. Biraz hızlı olmamız lazım. Şöyle yayıyorum. 2 dakika boyunca kendi kendine sotelenmesine izin veriyorum. 2 dakika sonra şeker. Ben esmer şeker kullanıyorum. İsteyen normal şeker kullanabilir. Yarım çay kaşığı kadar düşünebilirsiniz. Hemen içine. Tekrar karıştır. Koray, şeker şart mı? Kullanmasam olmaz mı? İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Rejimde olduğum halde bakın kullanıyorum. Çünkü lezzetli yemek istiyorum. Kendi kendine sotelenmeye devam etsin. Altını kısıyorum. Hemen bir kap. Rejimde olduğumuz halde şöyle 1 yemek kaşığı mayonez. Çünkü lezzetli yemek istiyoruz. Şöyle yeni bir kap açıyorum çünkü yetmeyecek yoksa. 4-5 yemek kaşığı yoğurt. Burada isteyen sarımsak kullanabilir. Ben sarımsak tozu kullanıyorum. 1,5 çay kaşığı bayağı sarımsak tozu kullanıyorum. Yoğurda kullanmayacağım. Sarımsak tozu olmayan normal sarımsak kullanabilir. O zaman yoğurdun içine atacak. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. 1 çay kaşığı pul biber. Ve karıştır. 2 dakika boyunca ocağın başından ayrılmadan soteliyorum. 2 dakika sonra sıcak sıcak mı? Evet, sıcak sıcak. Tamamen sosu yesin, yoğurtla birleşsin. Salata gibi, meze gibi kullanabilirsiniz. Müthiş bir yancı. Olabildiğince imkanınız çerçevesinde fazla yağda kızartmaya çalışın. Fazla yağ ihtiyacımız var burada lezzetli olması için. Yine de az yağ kullanıyorum. Mesela daha da çok lazım. Yağı orta ısıda ısıtıyoruz. Burası çok önemli bakın. Orta ısıda sonuna kadar yakıp da cayır cayır yağ ısıtmıyoruz. Yoksa köftenizin üstü çok çabuk kızarır. İçi pişmez. Bir daha bakalım. İstediğim ısıya geldiğini fark ediyorum. Tekrardan şöyle bir sirkele ve yağın içine alttan devam etmek istiyorum.
Diğer aç. 3-4 dakika hiç dokunmayacağım. Yani bir tarafı pişsin. 3-4 dakika sonra maşaya gerek yok. Ezan okunuyor. Güzel zamana yetiştirdim. Bugün erkenciyiz, alışık olduğumuz saatler değil. Ama şunu söyleyeyim, madem denk geldi, çocukluğumdan beri bugüne kadar hiçbir gün bir oruç kaçırmışlığım yoktur. Sağlık açısından çok yararlı olduğunu inanıyorum ama benim ağzımdan hiçbir gün dinle ilgili, tam yemek yerken yok efendim bismillah, bunları duyamazsınız. Söyleyen adamı da sevmem ben. Çünkü bu işler gösterici için yapılmaz. Ekran başında yemek yerken bismillah diyen adamdan, en yakın arkadaşın bile olsa bir iş yapacağın zaman yardımcı oluruz diyenden, bak bu dediklerime iyi not alın. Hayat tecrübesi konuşuyor. Hamdolsun diyen adamdan çok korkun. Demedi demeyin. Bak şükredenden demiyorum. Hamdolsun diyenden korkun. Biraz zeki olan ne demek istediğimi anlamıştır. Hemen gözünüz boyanmasın. Ekran başında bismillah diyen, izninizle diyen adamlardan. O adamla da ilişkinizi kesin. Böyle konuşmaları pek sevmiyorum ama yeri geldi. Bazen de anlatmak lazım. Söylemiyoruz diye bilhassa bazı kekoların eline düşüyor. Şimdi hemen şöyle, içini de kurutmak istemediğim için şöyle 6-7 dakika kızartmak yeterli. Ya şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Şöyle biraz yağını akıtsın ama nasıl gözüküyor? Nasıl gözüküyor? Hemen tabağımızı yapalım. Patlıcanlı köfteler. Daha önce gören var mı? 3 4 olur mu? Olur. Şöyle olur. Evet. Nasıl gözüküyor? Şunun lezzetli olma şansı var mı? Şunun bir tadına bakalım, ne dersiniz? Artık şunun bir tadına bakalım. Ama ilk başta şöyle yapalım. Şunu alalım hadi. Bakalım içi kurumuş mu, kurumamış mı? Oo, hala çok sıcak. Nasıl kokuyor burası biliyor musunuz? Açın ağzınızı. Şunun şöyle bir tadına bakın bakalım. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı sizce? Bir de yancıya bakalım ama köfte şov. Hatta isteyen daha da patlıcan koyabilir. Daha buram buram patlıcan gelebilir ağzınıza. Şunun da bir tadına bakın bakalım. Açın ağzınızı. Bir de şöyle yapalım. Taratordan ve köftesinden ufak bir eleştiri kendime. Biraz daha tuz olabilirmiş. Nasıl olmuş diye soruyorsanız mutfağa girip yapmanız lazım. Bu köfteyi mutlaka denemelisiniz. Yalnız baştan uyarıyorum. Fazla kızarttın çünkü leblebi gibi ağzınıza atıp yiyebilirsiniz. Evdekiler az diye kavga çıkartabilir. Demedi demeyin. İzleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Unutmadım. Hiçbir zaman hiç unutmayacağım. Hepimizin en sağlık. Tekrardan herkese selamlar.